Evet söyle. Pablo, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? 2 İyi. senedir görüşmüyoruz. Aynen. Hadi çok utanıyorum kanka. Valla ne diyeceğimi bilmiyorum. En son 2 sene önce Pablo ile görüşmüştük. Şimdi 2 sene sonra tekrar Meksika'nın başkentine geldim. Yine yanımda Pablo var. Tanımayanlar için söyleyeyim. Pablo Türkçe konuşan bir Meksikalı. Evet ama artık Türkçem o kadar güzel değil. Ama idare ediyorum herhalde. Yo, çok güzel. Demin sen bana mücevher kelimesini söyledin mesela. Mücevher kelimesini bilmek Türkçe'de demek ki kelime bilginin çok iyi olduğunu gösteriyor. Yani ben seninle konuşurken fark ediyorum. Bazı kelimeleri bilmiyorsun ama bazen de mesela bildiğin kelimeler beni çok şaşırtıyor. Ne güzel. Özellikle Arapça kökenli kelimelerle çok zorlanıyorum. Arapça köken. Evet. Çok. Çünkü ben Türkçe okudum, Arapça değil. Yani, Ama Türkçe'de çok var Arapça kelime. çok var. Evet. Bence çok zor. Mesela kitap bile Arapça. Evet. Kitap, kütüphane. Yani mücevher. Mücevher de evet Arapça Evet. olması lazım. Arapçanın okunuşu biraz zor oluyor değil mi? Türkçe kelimelerin okunuşu daha kolay. Mesela masa, kapı falan. Buranın adı neydi kanka? Burası Zócalo. Yani büyük meydan. Zócalo. Büyük meydan. Şimdi mesela şurası. Bu tarafta katedral var. Küçük bir şapel gibi. Oraya Cumhurbaşkanı yaşıyor. Andrés Manuel López Obrador. Cumhurbaşkanı mı başbakan mı? Türkiye'de başbakan yönetiyordu eskiden. Burada sadece Cumhurbaşkanı. Ben başbakan da var ama o kadar önemli değil. Yani ben bile kim olduğunu bilmiyorum. Adamın yaşadığı binaya bakar mısın yalnız? Direkt halkın içinde yaşıyor. Siviller var. Önünde böyle müzik çalanlar, dolaşan bir sürü insan var. Orada büyük oteller ve mağazalar var. Özellikle ilk kat birçok mücevher mağazaları var. Şu bina ne? Otel. Otel. Şunlar? Arkadakiler. Bu da sanırım bir otel. Türk restoranında çalıştım burada. Aynen. Jardin Jardin, El Jardín de Anatolia, Anadolu bahçesi. Türkçe'de. Anadolu Bahçesi. Orada 6 ay çalıştım garson olarak. Çok Türk müşteriler geldi. Hiç kanka oldun mu müşterilerle? Yok. Olmadı. Yok, sadece biraz sohbet ettik. Ben de tesadüf oraya işte 2 sene önce geldiğimde gitmiştim. Perulu bir kızla beraber gitmiştim. Hatırlıyorum. Yani. Hatırlıyor musun? Önünde Çay bardağı tutmasını öğretiyordum. Hatırlıyorum, evet. Ben de gördüm. Ve senin yüzünden o restoranı buldum. Benim yüzümden. Yani videoları iyi olmuş. Meşhur bir Türk geldi mi? No, ¿cómo se dice? Konsolos. Vencer, no. Büyükelçi. Büyükelçi, evet. Büyükelçi geldi. Evet. Güzel bir restoran ama. Başka burada Türk restoranı var mı? Var. Gitmedim. Dönerci Ama var. çok yeni. Benim bildiğim dönerci var bir tane. Türk Dönerci, dönerci. evet, yok. Bildiğim Bu kadarıyla yok. Estella de la Luz'un yakınlarında bir yerde Türk dönercisi var. Adı neydi ya? Şuradan bakayım. Bir sürü dönerci varmış ama bu dönerciler hiç ama- Türk dönercisi değil yani. Hepsi. Ya. Los Turcos var. Evet. O yeni bir restoran. Hiç gitmedim bana. Derler ki çok güzelmiş. Gitsek mi? Hı? Gidelim mi bugün? Los Turcos. İstersen. Yemek yeriz. Döner. Özledim mi Gidelim. döner? Olur. Tamam. Uzak mı ama? Çok uzak değil galiba. 1 saat 5 dakika diyor. Ama Metroyla gidebiliriz. Değil mi? Ha? Metroyla gideriz. Aynen, evet. Gidebiliriz. Tamam, o zaman bugün Türk yemeği yiyoruz. Çok değişik bir gün olacak. Pablo'yla Türk yemeği yiyeceğiz. Bakalım Türk yemekleri nasılmış, biz de anlamaya çalışalım. Tamam. Sen biliyorsun zaten. Evet, sana Templo Mayor göstermek. Oraya gideceğiz. Burada gördüğünüz bu figürlerin hepsi Andrés López, yani Meksika'nın Cumhurbaşkanı'nın hediyelik eşyaları. Ben böyle bir şeyi hiç hayatımda görmedim. Yani daha önce pek çok ülkede bulundum ama hiçbir ülkede
ülkenin devlet başkanının böyle tişörtleri, anahtarlıkları, çakmakları falan hiç görmedim böyle bir Çok şey. ilginç değil mi? Yani Amerika'da yapsalar mesela Joe Biden'ın böyle ayıcıklarını falan kimse almaz herhalde. Evet. Herkes güler geçer bu ne ya diye. Come on. Come on, fellas. Come on. So don't worry about it. Come on. Ya mesela Türkiye'de de böyle bir şey hiç görmedim ben. Erdoğan. Yok yani. Baksana burada da var mesela. Şunlar. Takvim yapmışlar mesela. Bu benim başkanım yazıyor üstünde. Aztekler kopyası aslında. Gerçekte yani bu adamlar yani İspanyol kökenli Meksikalılar falan değil mi? Evet. Yani Melez kökenli. Ha, Melez kökenli. Ama eski Aztek törenleri yapıyorlar. O insanlar niye sıraya girmiş? Hepsi böyle kutsanmak mı? Limpia yani temizleme. Yani Arındırma. Ruhsal arındırma. Spiritual Evet. cleaning. evet. Yani güzel. Sen yaptın mı hiç? Yok hiç yapmadım. Arınmadın hiç. Evet, yapmadım. Nereye gidersen git hep böyle aynı şeyleri görüyorsun. Hediyelik, şapkalar falan. Tasarımlar hep aynı. Bak mesela şu çantalar hep aynı. Bu çantaların aynısından Güney Amerika'nın her yerinde görebilirsin. Hep aynı şeyleri satıyor. Ama şu bebekler farklı. Bebekler Meksika kültürü. Evet, şimdi Templo Mayor'a geldik. Buranın özelliği ne abi? Templo Mayor, Büyük Tapınak. Burası Aztekler için en önemli yerdi. Nasıl deniyor? Ruins? Ruins? Ruin. Ha, ruins. Harabe. Kalıntılar, harabeler. Kalıntılar. Evet, harabeyi bile biliyor ya adam. O da galiba Arapça bir kelime. Harabe. Evet, kesinlikle. Harap. Harap olmak. Yani perişan olmak, harap. Burada eski Aztekler en önemli törenleri yapıyordu. Eskiden büyük bir piramidi. Yıkıldı sonra değil mi? Evet, İspanyollar tarafından yıkıldı. Vay İspanyollar be. Niye yıktınız be oğlum? O taşlarıyla katedrali inşa edildiler. Aztek piramidini yıktılar. Aha. Onun taşlarıyla Hristiyan mabedi yaptılar buraya. Evet. Eski zamanlarda Mexico City gördüğünüz gibi birçok merdivenler var. Sebebi piramit kat kat inşa edildi. Yani bir soğan gibi. Birincisi Soğan gibi. sonra sí, perdón. Disculpe, es que no sabíamos, es que Por eso le dije desde allá. es que pensaba que solo las maquetas. Enséñame, Todo amigo. esto es zona federal, por lo tanto no podemos. Si te dieran el permiso. Evet, orada çekim yaparken Pablo'yla yanımıza polis geldi 2 kez. İkisinde de şöyle söyledi. Burada yapacağınız video çekimlerinde ses kullanamazsınız, konuşamazsınız dedi. Biraz garip geldi bana ama tamam dedik, kabul ettik. 2 kez uyarıldıktan sonra artık terk ettik orayı. Şimdi burada bir müze varmış. Pablo ile oraya gidiyoruz. Orada da Türkiye'nin bir bölümü varmış galiba. Türkiye'ye Evet, var. ayrılan bir bölüm. Evet, çok az önce açıldı. Sanırım 3 ay önce Türkiye odası açıldı. 3 ay Çok önce. güzel. Evet, çok yeni bir şeyi göreceğiz yani. Şurada ara sokakta. Evet, şimdi geldik. Museo Nacional, yani Milli Müze. Milli Müze, yabancı kültürler Milli Müzesi. Haydi bakalım. Evet, şimdi müzeye girdik. Müzeye girer girmez hemen şurada Türkiye yazısı çıktı karşımıza. Hadi oraya gidelim. Evet, Türkiye bölümü yapmışlar. 3 ay önce açılmış burası. Evet, Türkiye'yi tanıtan müzedeki bölüme geldik. Meksiko nere, Türkiye nere? Aa, baksana ışık falan çıkıyor. Güzel yapmışlar. Ha, eski Türkiye Hitit kültürü falan var burada galiba. Hititler, Göbekli Tepe. Aa, Göbekli Tepe'den mi? Aa, bak bu Göbekli Tepe. Bir reprodüksiyon. Estela, anıt. Hani öğrenmiş oldum. Evet, Estela'nın ne olduğunu öğrenmiş oldum.
Bakın Aksaray'dan çıkarılmış bir kafatası. Obsidian. Çatalhöyük. Çatalhöyük. Dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi. Kanka sen seviyorsun böyle arkeoloji olaylarını. Türkiye'ye gelirsen bir gün seninle Göbekli Tepe ile Çatalhöyük'e gidelim. Evet. Çok Seni gezdirmek isterim yani. Hacılar. Milattan önce 5000 yılındaymış. Tarihimize bakıp övünelim arkadaşlar. Çok eski zamanlardan kalma eserler var yani Türkiye'de. Bakın bunlar Hititlerin meşhur o mühürleri. Hitit dönem. Evet. Gordion 800-750 milattan önce Zeugma mozaiği çıkıyor karşımıza. Burada mozaiğin nasıl çıkarıldığının resmi var. Kazı çalışmalarının. Ve burada da karşımıza Whirling Dervish. Biliyorsun bunu. Evet biliyorum. Derviş. Hiç izledin mi? Sadece YouTube'da Ha, YouTube'da izledim. izledim. Bak enstrümanları da var burada. Şurada da var. Mesela ud sesini ben çok severim. Ney. Bunlar bizim enstrümanlar. Herhalde buraya gelen bir Meksikalı bayağı bir etkilenip Türkiye'ye gitmeyi düşünür ondan sonra. Güzel olmuş yani. Bu Selçuk bir asker. Ha, Selçuklu askeri. Evet. Yeniçeri kıyafeti olması lazım. Yeniçeri. Yeniçerileri biliyor musun kanka? Biliyorum tabii. Osmanlı'yı biliyorsun. Az ama biliyorum. Ve seviyorum Mesela çok. bildiğin bir padişah var mı? Osmanlı döneminde. Mehmet İkincisi. Fatih. Fatih. Süleyman. Sultan Süleyman. Süleyman the Magnificent. Evet. Magnificent. Sen onları mesela İngilizce mi okuyorsun? Hem İngilizce hem Türkçe. Ha, Türkçe de okuyorsun. Evet. Harika. Bak burada senin sevdiğin padişah. İkinci Mehmet. Ha, bu da Piri Reis'in dünya haritası. Biliyorum. Bu çalan müzik de tasavvuf müziği. Tasavvuf. Biliyor musun? Tasavvuf. Biliyorum. Seviyor musun? Evet. Yani biraz böyle meditasyon gibi sanki. Çok rahatlatıcı. Bak bu mesela Kur'an okuyan camideki hocaların önünde duran Arapça bir ismi vardı. Bu şeyin adı ne? İşte onun ismi, Arapça bir ismi var ama hatırlamıyorum şimdi. Ya onun üstüne Kur'an koyuyorlar. Yere oturuyorlar, Kur'an okuyorlar. Roma tarihinden kalma Bizans. kalıntılar, Bizans. Evet, bunlar da eski yine Roma, Bizans zamanından kalan eserler. Mozaikler. Kanka senin okuduğun bölüm ne? Arkeoloji. Şu anda 5. dönemdeyim. Kaç yaşındasın kanka? 22 yaşındayım. 22 yaşındasın. Evet. Harika. Doktora yapmayı düşünüyor musun? Evet. İleride. Nerede? Umarım Türkiye'de. Umarım Türkiye'de Umarım yapılırım. Türkiye'de yapsan nerede yaparsın? Hangi şehir? İstanbul. Ya İstanbul. da Göbekli Tepe, Çatalhöyük, öyle yerler Orada çalışmak üniversiteler istiyorum. bilmiyorum çok. Yok, doktora üniversite falan. yok ama o yerleri hakkında okumak istiyorum. Evet, şimdi daha önce de 2 yıl önce geldiğim yere tekrar geldim. Burası Bellas Artes. Güzel Sanatlar Sarayı. Evet, Güzel Sanatlar Sarayı. 2 sene önce geldiğimde Pablo'yla burada buluşmuştuk. Aynen. Seninle buluşmadan önce de başka bir Meksikalı genç birisi gelip yanıma demişti ki ben de seninle video çekmek istiyorum. Sonra hatta burada çadırlar vardı. Çadırlarda kalan protesto eden insanlar vardı. Onlar da meğersem işte kültürlerini korumak istiyorlarmış, topraklarını korumak istiyorlarmış. Buranın yerel halklarındanmış. Onu bana tercüme etmişti. O çadırlar gitmiş değil mi? O çadırlar şuradaydı galiba. Evet. Bak yine orada bir şey var. Bak, Mexico Feminicidio.
Feministler mi? İzler. Feministler eylem yapıyormuş. Burada pandemiden sonra bütün çadırlar kaldırıldı. Kanka bak işte ilk tanıştığımız, buluştuğumuz yer burası. Şurada bir palyaço vardı. Palyaço hatta benimle konuşuyordu tam sen geldiğin anda. Ama senden biraz dalga geçti. Çünkü iki anlamlı konuşuyordu. Yani biraz küfür. Anlatabiliyor musun? Argo. Argo, evet. Yeah. Kanka bu güzel mi ya? Manzana con chamoy. Güzel mi? Evet. Seviyorsun. Elmanın dışına acılı bir aroma bir şey mi koyuyorlar? Acı değil mi o? Evet, biraz acı. Meksika'da her şey acı ya. İçkiye bile acı koyuyorlar. Michelada? Michelada. Acı soslu. Acı soslu bira. Bira. Cerveza. Bak. Yine palyaço var. Aynı adam mı ya yoksa? Tamam. Oğlum ben 2 sene önce bu adamla konuşmuştum ya. Kanka evet 2 sene önce buluştuğumuz yer ve 2 sene önce gördüğümüz palyaço. Aha. Anılarımız depreşti. Ne diyor? Salak. Salak. Oğlum adam resmen dövüyor ya. Şaka maka derken kendini tatmin ediyor adam. Vas a ver, ya no le pinche tanto. Ahora tú me lo vas a vender a mí. Yürüyüşe bak. Si se van a estar riendo, se largan a la chingada. Evet şimdi Meksika'da yeni açılmış bir Türk restoranına geldik. Los Turcos. Ve içerideki yemekleri deneyeceğiz. Sakın bana kızmayın. Meksika'ya gidiyorsun da niye döner yiyorsun, niye Türk yemeği yiyorsun demeyin. Ben burada Pablo ile beraber bizim güzel Türk yemeklerimizi denemek istedim. Ama burada daha uzun süreler kalacağım ve kaldığım süreler boyunca bol bol Meksika yemeği yiyeceğim ve size de bol bol Meksika yemeklerini göstereceğim. Ama şimdi bugünlük Pablo'yla dedik ki şöyle güzel bir yemek yiyelim. Hadi. Menüye böyle telefondan bakıyoruz. Menüde gördüğünüz gibi peynirli pide, döner pide, sucuklu pide, köfte, kuzu şiş, kuzu pirzola, tavuk şiş, kebap çeşitleri var. Falafel bizim yemeğimiz olmasa da burada tabii ki dünyada çok meşhur bir şey olduğu için falafeli de eklemişler. Tavuk dürüm, El Turco diye bir şey var. Et döner diyor. Et döner dürüm şeklinde, lavaşın içinde. Künefe var. Fırında sütlaç. Cafe Turco. Bu arada biz çay söyledik. Çaylarımız geldi. Kaşıklar da çok şekilmiş. Evet, çay nasıl içilir biliyor kardeşim. Menengiç neymiş ya? Dibek, menengiç, damla sakızı. Bayağı çeşit var burada. Ayran var, şerbet var. Kanka şerbet de var burada. İstersen deneyebilirsin. Şerbet Ottomano. Osmanlı şerbet. Rakı var. Kapadokya diye bir şey var. Kanka şu anda çalan müziği kim söylüyor şarkıyı? Mustafa Sandal, Veli. Aynen. Seviyor musun Mustafa Sandal? Biraz. Kimleri seviyorsun başka? Tarkan, tabii. Sezen Aksu, MFÖ. MFÖ. Mazhar Fuat Özkan. Evet. Yani birçok şarkıcı seviyorum. Neşet Ertaş, Musa Eroğlu. Musa Eroğlu tabii. Ahmet Kaya o da severim. Bir de Fasil müzik. Fasıl. Fasil. Ve en çok sevdiğim müzik Türk sanat müziği.
dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Hadi canım. Ciddi misin? Evet. Çok ilginç. Çünkü Türk sanat müziğini genelde turistler pek anlayamaz, pek sevemez. O bizim kendimize özgü böyle rakı içerken falan dinlediğimiz bir müzik. Ama bence çok güzel geliyor. Kanka rakı içtin mi hiç? Evet, çok az. Güzel mi? Güzel ama bence biraz kuru. Ama tadı çok güzel. Tekila mı daha güzel, rakı mı? Sanırım tequila. Tequila seçerim. Ben tekilacısın. Bence de rakı daha güzel. Evet, şimdi pidelerimiz geldi. Dönerli pide sipariş ettik ve mercimek çorbası içiyor Pablo. Dönerli pideler de böyle. Güzel olmuş mu? Çok güzel, gerçekten lezzetli. Ha. Meksika'da kırmızı mercimek yok mu? Yok, sadece kahverengi mercimek. Sadece kahverengi. Türkiye'de o var mı? Türkiye'de hepsi var. Döner çok güzel. Evet, şimdi restoranın VIP köşesine oturduk ve bir arkadaşla tanıştık. Abi senin adın ne? Merhabalar. Öncelikle herkese. Ben Ersin Şimşek. Önce bir kendimi tanıyayım. 2011'den beri buradayım. Kaç yaşındasınız abi? 42 yaşındayım arkadaşlar. 81 doğumluyum. Evlisin. Evet, evlendim. Adapazarı'nda evlendim. Nüfus müdürlüğünde 3 ay sonra geldim. Çünkü vizeyi bekledim. Tabii ilk başta zorlandım. İspanyolca falan çat pat internetten falan öğreniyordum ben. Benim hayalim çocukluğumda başladı. Şimdi belki benim yaşımdakiler hatırlayabilir. Bu 35 ve üzeri Meksika filmi vardı. Dizileri. Marimar, Rosalinda, şimdi onu hatırlayabilirler arkadaşlar. Maria de Barrio. Tabii ortaokul yıllarında o film 90'larda herhalde, 92-93'lerde falan vardı herhalde. O film, diziyi izliyordum işte ablamlarla, ailemle falan. Bütün ortaokul kitaplarımın baş sayfasına Mexico City yazardım böyle. Değişik bir hikaye ya. Ta ki üniversite yıllarına kadar Senin belliymiş yani buraya. Yani demek ki Allah bir kapı açtı daha küçükken. Hayalim vardı. Bir baktım, bir gün bir uyandım, Meksika'dayım. Şaka gibi ama rüya gibi. Artık burada yaşıyoruz. Pişmanlık yok. Pişmanlık, bazen insan pişmanlığı olabiliyor bazı şeylerde ama yok yani. Ben alıştım, bilmiyorum, güzel. İnsanları sevecen, cana yakın insanlar. Ya ben acaba Türkiye'de yaşasaydım daha iyi olurdu diyor musun? Bazen Türkiye'ye gidiyorum mesela. Geçen gittim 2 sene önce. 8 ay kaldım ama insan bunalıma giriyor ya. Şimdi belli bir süre sonra buraya da alışınca insan buradaki arkadaşlarını özlüyor. Peki buraya gelen Türkler içerisinde abi ben Amerika'ya gireceğim diyen oldu mu? Bana denk gelmedi ama yazıyorlar Facebook'ta falan, Instagram'da. Bazen yardım isteyenler oluyor ama ben yapmıyorum arkadaşlar o şekilde. Yani o riski alamam. Çünkü benim eşim avukat, ceza avukatı. O işlere uğraşmak istemiyorum ama yapanlar duydum. Ağırlıymış herhalde yapanlar. Ağır mı? 10 bin dolara falan, 8 bin 10 bin dolar arası. Hatta Facebook sayfalar açmışlar. Garantili kaçış falan ama bence çok riskli yani. En mantıklı ya evlenin biriyle. Meksika'da daha eğlenceli arkadaşlar. Daha sevecen. İnsanlar daha sıcak. Burada yaşamak daha iyi ama ekonomi olarak derseniz tabii ki Amerika daha iyi, Kanada daha iyi dolar olarak. Meksikalılar günlük yaşamayı seven insanlar. Aynı gün parayı bitiriyor yani, anladın mı? Parti yapmayı çok severler. Önemli günleri çok severler. Mesela 15 yaş, kızlar 15 yaşına geldiği zaman parti, düğün gibi parti yaparlar. Hediyelik eşya almayı unutmazlar. Hazreti İsa'nın doğum ve ölüm yıl dönümünde bunlar Noel'lerde falan, Navidad'larda falan. Bu günleri unutmazlar. Hediye alırlar yılbaşına falan. Hediye asla unutmazlar. İlla ki bir parası bile yoksa cebinde illa ki o hediye alır yani. Evet, yemeğimizi yedik, çıktık, şimdi yollarda dolaşıyoruz. Uydum size, gidiyorum bakayım. Dinliyoruz bakalım, bir YouTuber arkadaşı bulduk, geziyoruz bakayım. Amerika'ya gittim 4-5 defa, New York'a, New Jersey, Peterson'da yaşayan arkadaşlar varsa arkadaşlar selam gönderiyorum. Hep Türk mahallesi var orada. Çoğu da Giresunlu. Onlarla tanıştık. Bildiğiniz Türkiye ortamı var orada. Meksika'da kızlarla tanışmak kolay mı abi? Meksika'da kızlarla tanışmak arkadaşlar çok kolay. Sizi en azından yabancı Avrupalılar gibi terslemiyorlar ya da ne bileyim Amerikalılar, Kanadalılar gibi. Mesela tek başına oturuyorsa bir kafede ya da barda filan, restoranda gidip muhabbet edebilirsiniz, sizi terslemez. Yabancı olduğunuzu anladığınız zaman zaten direkt muhabbete başlarsınız. Ama yabancılara yapıyorlar. Genelde yabancılara ilgi duyuyorlar. Yani Türkleri de çok seviyorlar. Gidip otursa hop ne oluyorsun kardeşim? Olabilir onu bilmiyorum ama şimdi bir de eliniz yüzünüz düzgünse arkadaşlar biraz da. Tabii sevecen, cana yakın insanlar Meksikalılar. Mesela bugün biriyle tanıştıysanız mesela kız olabilir ya da erkek olabilir. Mesela o gün hemen evine davet edebiliyor. Buyurun benim evim senin evin diyor mesela. Hatta evinde kalabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Hemen anne babasıyla tanıştırıyor arkadaşım diye. Burada bizim Türkiye'deki gibi
terslemiyorlar arkadaşlar. O yüzden buranın insanları biraz o yönden daha iyi. Mesela Türkiye'de bunu yapamazsınız. Mesela bir kızla tanıştınız. Hemen aynı gün evine götürdü. Anne babasıyla sizi tanıştı. İşte bende kalabilir. Bugün bizde kalabilir mi diye soramaz bunu. Hemen ters tepki verir. Pátzcuaro'da bir arkadaşla tanıştım Ölüler Günü'nde. Airbnb yapıyorum dedi. Evim var dedi. Evinin de günlük fiyatı $50. Bana dedi ki 3 gün kal evimde dedi. Anahtarı verdi bana. Evi de şeydeydi. Nerede? Orizaba'daydı. Orizaba, Veracruz Orizaba. Şimdi Pátzcuaro dediği arkadaşlar Michoacán Morelia'ya bağlı bir yer. Evet. Ölüler Günü oradan doğuyor. Onda ilk oradan çıkıyor. Anlat bakayım Ölüler Günü ne zaman çıkıyor? İspanyol döneminden beri sanırım evet. Ha, o zaman İspanyol geleneği mi? Evet ama karışık pre-İspanik ve İspanyol şeyler var. Yani İspanya'dan önceki yerlilerde de böyle tarz şeyler vardı. Evet. Paçamama falan. falan evet. Hristiyanlıkla birazcık eski dinleri karıştırdılar değil mi? Eski kültürle. İleride bir Türk restoranı daha var. Hemen birkaç sokak ileride. İsmi de Casa de Kebap. Burada yani kaç tane Türk yaşıyor abi? Kebap evi. Türk duyduğum kadarıyla konsolosluktan 3000 Türk diyorlar ama 3000 tane ben daha Türk'le daha tanışamadım. Senin başkent Meksiko City'de 3000 Türk. Yok, Meksika'nın genelinde. Sadece başkent Meksiko City'den bahsetmiyorum. Şu an burası başkent Meksiko City arkadaşlar. Rakım olarak da Erzurum seviyesinde var. 2200 metre rakımdayız. Meksika'ya gelip gezenler var mı bilmiyorum. Acapulco, Cancun, Baja California tarafları. Bu taraflar hep sıcak arkadaşlar. Hiç soğuk olmuyor. Kış olmuyor yani. Kış yok, kar yok. Meksika arkadaşlar bütün Avrupa'yı içine alır. Kilometre bakımından. 120 milyon nüfusu var. Türkiye'de neredesin abi? Türkiye'de arkadaşlar ben Adapazarı Sakarya merkezden arkadaşlar. Bilenler Adapazarı'nda olanlara selamlarımı söylüyorum. Merkez Eskireci, Kurtuluş Mahallesi. Sakarya'dan çıkıp gelin demiyorum da. Siz nereye gitmek isterseniz oraya gidin arkadaşlar. Hayalleriniz varsa hayallerinizi gerçekleştirin. Allah bir kapı açtı. Yürü dedi. Ben de yürüdüm arkadaşlar. Geldik. Saat şu an 5:54. Türkiye'de 9 saat ileride. Herhalde sabahın körü galiba. Arkadaş karateci. Arkadaşlar bu arada tanıyanlar var mı bilmiyorum. Türk karateyle uğraşanlar. Türkiye Karate Federasyonu 4. dönem arkadaşlar. Karate Sakarya bölgesi. Uğur Kobaşı'nın öğrencisiyim. Uluslararası ilk olimpiyat hakemi. Tanıyanlar varsa. Karate branşında olimpiyatlara ilk defa katılmıştık. Hatırlıyorsanız ilk defa da bir Türk orada hakemlik yapmıştı Uğur Kobaş. Ben onun öğrencisiyim arkadaşlar. Karate üzerine bir şey yapmıyorum. Karate üzerine şu an bir şey yapmıyorum. Niyetim arkadaşlar burada restoran, kafe ve el sanatları üzerine bir yer açmak istiyorum. Açacaktım, hatta Amerika'daydım. Amerika'dan geldim. Açacaktım, açmadım. Araba aldım. Bütün yatırımımı da arabaya harcadım. Ben burada şey aldım. Chirai Tiggo Pro Max 8 Pro Max aldım. Türkiye'de şu an o modeli yok. Sadece 8 Pro diye geçiyor. Ben Pro Max modelini aldım. Çin malı arkadaşlar. Ben de Tesla diyeceksin sen. Tesla değil. 8 Pro diye geçiyor Türkiye'de. Ben Pro Max model yok, benzinli 4x4 arkadaşlar. Elektrikli modeli daha gelmedi. Herhalde o da gelir. 8E diye geçecek herhalde o model. Dünyada köpekleri en çok seven millet bence Meksika. Ne diyorsun? Aynen, burada Amerika ve burada dikkat edin, burada köpek gezdiriyorlar arkadaşlar. Bunları da ayrıca para veriyorlar. Günlük mü, saatlik mi onu bilmiyorum ama para kazanıyorlar gezdirerek. Pablo, sence Türkiye'de güzel bir Meksika restoranı açmak nasıl bir fikir? Çok güzel bence. O belki ileride sen açabilirsin. Belki ileride sanırım. Bekliyoruz öyle bir şey. Arkadaşlar, çünkü Türkiye'de gerçek Meksikalı yemek yok. Bildiğim kadarıyla sadece Tex-Mex, yani ABD'li Amerikan versiyonu. evet, ama açılırsa bir gün senden gayet güzel bir restoran yapacağına eminiz. Daha önce hiç buraya YouTuber geldi mi abi? YouTuber herhalde var galiba. Burada da yaşıyorlar ama pek bana denk gelmedi. Türkiye'ye gidip gelen, Türkiye'den hani bir sürü ülkeyi gezenler var. 50-100 tane ülke gezen arkadaşlar var. YouTuber'lar var ama bana daha şu an biri denk gelmedi. Sanatçı yıllar önce gelmişti arkadaşlar. Tarkan gelmişti biliyorsunuz. 2000 yılında herhalde Acapulco şehrine. Tarkan 2 defa geldi buraya yıllar önce. ¿Qué onda? Wow. You're unbelievable. Ünlü birileri geliyor arkadaşlar da ama yani bize denk gelmiyor. Onlar genelde tatile geliyorlar. Cancun tarafına, deniz kenarı, hep sıcak bölge olduğu için geliyorlar, tatil yapıp dönüyorlar. En son Icardi buradaydı herhalde. Galatasaraylı futbolcu. Ben Türk'üm dediğin zaman bir Meksikalı'nın tepkisi ne oluyor? Arkadaşlar şimdi Türkiye ile ilgili ne biliyorlar? Türkiye ile ilgili genelde hemen mesela ben bazen fuarlara gidiyorum Türk yemekleri satmaya. Böyle fuar geziyoruz arkadaşlarla. Yemek, işte el sanatları, Türk ürünleri satıyoruz.
Bize olan ilgiler çok iyi arkadaşlar. Bu da filmlerden dolayı, işte bir sürü film var. En az 10'un üzerinde Türk filmlerini izliyorlar. Burada bazen televizyonlarda ya da YouTube'da ya da Netflix'te çıkıyor. O yüzden Türklere karşı aşırı bir ilgi var şu an. O yüzden zaten bazen Meksikalılar bile Türk restoranı açmaya çalışıyor. Türklere olan ilgiden dolayı. Açanlar da var hatta, kafeterya diye. Ama bunlar Meksikalı. Orijinal Türk değil. Tam karşımıza Comida Turca diyor. Kasada kebap, yani kebap evi diyor ya arkadaşlar. Meksika'ya geldiğiniz zaman uğrayabileceğiniz mekanlardan biri. Cayenne Medellín.